Sanırım artık o kutsal şeylerden rahatsız olmamız konusunda sağlamız, dedi Yan, kayanın kenarından inerken. Şeytanlar gidiyor. Ama şimdi risk almama zamanı değil. Eğer o mağaraya bir an önce ulaşırsak, ne yapabileceğimizi görürüz. İyi olur. Ve Rayburn'a bakmamız lazım. Bugün hiç olmadığı kadar çeklerini teslim ediyor. Sadece düşünmek bile yeterliydi. Tüm o kavga boyunca hareketsiz kalmıştı. Kendini bırakmıştı. Yemek torbası gibi çekilmiş, hiç umursamadan. Ama eğer uzaklaşırsak, onun için bir şans var, güvende olduğunu bilmek, ona temiz hava ve güneş ışığından daha fazla fayda sağlar. Ve aman Tanrım, ne kadar güzel temiz hava ve güneş ışığı olacak, eğer bir kez daha vurursak. Merdivenden tekrar indiğimizde, kayadaki küçük çukurda Rayburn'un hala donuk halde yattığını gördük. Sersemlemiş, gelişimizi fark etmemişti bile. Yakında Pablo ve El Sabio vardı. Bu çok zorlu geçitte, birbirlerine tutunmuş iki zavallı ruh. El Sabio gerçekten melankolik bir yaratıktı. Kısa ortak yaşamları ve uzun hapis cezası, ruhunu iyice çıkarmıştı içinden. Ama bizim amacımız için, onun kontrolsüzlüğü gerekli bir şeydi. Pablo ise öyle sersemlemiş durumdaydı ki, aklını büsbütün kaybedeceğinden korktum. O derin gizli yerde yalnızca hafif bir ışık işareti vardı. Yan, keşiflerine başlamak için bir kibrit yaktı. "Vay be, vurulacağım," diye bağırdı, Balmumu Koni'nin ışığı etrafımıza yayılırken. "Burada bir kondüktör feneri asılı değil mi? Ve bir kutu gaz yağı. Feneri yaktığında, camda F, yüzüncü harflerini gördü. Sesi daha da yükseldi şaşkınlıkla, "Ferro Carril Central. Merkezdeki çocuklar buraya mı bıraktı bunu? Peki nasıl geldi buraya?" Sonra yerden bir kağıt parçası aldı. "Bu Leon'dan Silao'ya Meksika merkezi bileti değilse, geçen Haziran tarihli, sadece bir kez yumruklanmış. Diyorum ki profesör, uyuyor muyum yoksa uyanık mıyım?" O uygunsuz tabaktaki birkaç eşyayı garip bir şekilde incelerken, zihnime bir ışık seli girdi. Ve onunla birlikte geldi, özgürlüğe giden yolun önündeki mutlu bir kesinlik. Rahip kaptanın dış dünyayla iletişimde olduğuna artık şüphe yoktu. İşte kanıtı, kendi kıyafetleri, keşifler sırasında giydiği elbiseler. Mağarada yolunu bulmak için çaldığı fener. Ve son zamanlarda kullandığı demiryolu bileti. Bir anda hepsini birbirine bağladım. Arşivlerin koruyucusunun söyledikleriyle, rahip kaptanın uzun süreli inziva alışkanlıklarıyla. Tüm mesele bana gündüz gibi açıldı. Artık biliyordum. O gizli yol, seleflerinden biri tarafından da biliniyordu. Ve ızgaranın iç tarafına sabitlenen kilit, tam o saat, hayatımızı kurtarmanın aracı olmuştu. "Peki," dedi Yan, kuru bir şekilde. "Sanırım artık kimsenin gözüne aldırmayacak. Şimdi sen ve ben biraz arama yapacağız. Yukarı dönmeden önce ne varsa çantaya alalım. Ama önce Rayburn'u rahat ve güvenli bir yere götürmeliyim." Durdu. Sesi alçaldı. "O konu halledilene kadar dikkatli ve yavaş ilerlemeliyiz. Bu aptal Pablo'yu uyandıracağız ve ona nöbet tutturacağız. Kimse gelirse haber versin. Mullins zaten altta bir taşla boğdu. Kimsenin gelmesi pek olası değil." Bir an sustu. Sonra ekledi, "Rahip kaptana bir bardak bira bahse girerim ki kimseyi ele vermedi. Size söylüyorum profesör. O yaşlı adamın üzerinde sinekler vardı. Kötü bir yaşlı şeytandı. Ama sadece sonsuzca hırslıydı. Sözün başından beri hırsızdı. O sırada Pablo'yu böyle ciddi bir göreve koymaya cesaret etmek, aklımızın köşesinden bile geçmezdi normalde. Ama rahip kaptan yalnızca sürgülü kapının sırrını biliyordu. Ve bu nedenle, yukarıya açılan geçidi kapatma ihtiyacı doğsaydı, hazine odası ortaya çıkmazdı. Rayburn'un güvenliği için korku duymadık. Onu küçük odada bıraktık. Oradan kayadaki bir yarıktan geçtik. Doğal bir yarık gibiydi, dağın ayrıldığı yer. Ve böylece girdik. Öyle büyük bir doğal mağaraya ki, fenerin ışığı çatıyı bile göstermeye yetmiyordu. Takip ettiğimiz yol iyi tanımlanmıştı. Sürekli dik ama zorlayıcı değildi. Çünkü kaya parçaları özenle kenara çekilmişti. Düz ve kolay bir yol oluşturulmuştu. Yalnızca tek bir yerde, yol, kısa bir mesafe boyunca kara bir uçurumun kenarından geçiyordu. Derinliklerden suyun hışırtısı geliyordu. Ama tehlikeli bir nokta yoktu. Yaklaşık 1 saat ilerledik. Sürekli yükseldik. Sonra bir köşeyi döndük. Ve önümüzde uzanan uzun yolun sonunda gördük onu. Parlak bir sis. O kadar solgundu ki, feneri arkamızda tutup gözlerimizi kapatmadan emin olamıyorduk. Bu gerçekten ışık mıydı?
Bir köşe daha döndük. Işık, hala soluktu ama, artık kuşku yoktu. Yan sevinçle çığlık attı. Hızlandık. Güneş ışığını göremeyeceğimizi bildiğimiz o özlemle, hevesle adım attık. Birden yol aşağıya eğildi. Bir dönüş daha. Ve öyle güçlü bir ışıkla karşılaştık ki fenere artık gerek kalmadı. Ortak bir dürtüyle büyük bir sevinç verdik. Birlikte bağırıp koştuk. Koşup bağırdık. Gerçekten o an deli yaratıklardık. Ve sonra, önümüzde açıldı. Geniş bir ova. Her yanda kutsanmış güneş ışığı, dolu ve güçlü. Sessizlik. Mağaranın ağzında birlikte durduk. Hiçbir kelime, kalbimizde patlayan sevinci ifade edecek kadar güçlü görünmüyordu. Tam o anda, iki kısa düdük sesi geldi. Hafif bir esintinin üstünde, yukarı doğru, kulağımıza çok hafif ama net bir şekilde ulaştı. Yang dönüp elini uzattı bana. Sesi kısık ve titriyordu, "Profesör, bu bir lokomotif düdüğü. Ve aptal, frenleri aşağı, düdüğünü çalıyor." Ve bu garip ama anlamsız olmayan kelimelerle, kutladık kurtuluşumuzu. Rayburn'a döndüğümüzde, artık yolu biliyorduk. Dönüş hızlı geçti. Kazandığımız neşeli güç, ona da geçmiş gibiydi sanki. Üzerine eğildiğimizde gözlerini açtı. Ve o gün boyunca olduğundan çok daha fazla hayat vardı gözlerinde. "Kalk, yaşlı adam," diye neşeyle bağırdı Yang. "Sonunda bu lanet deliğe çıkış yolunu bulduk. Seni yürüteceğiz oraya. Tanrı'nın güneşini ve temiz havayı tekrar soluyacaksın. Ak yüzlü bir adam gibi nefes alacaksın." Bu sözler, Rayburn'un gözlerine daha fazla ışık getirdi. Soluk yanakları biraz renklendi. Bulunan yolu, aydınlık ve hayata açık o yolu anlatırken. "Padre nerede?" diye sordu, sedyeyi kaldırırken. Rayburn, Yang'un yüzünü göremedi. "Neyse ki," Yang cevapladı sakin bir sesle, "Padres, Padre az önce hattın yukarısına çıktı. Dayanman lazım, çenen Rayburn. Konuşmaya uygun değilsin. Hadi ama profesör. Ve sen Pablo," dedi kırık İspanyolcasıyla, "o lambaya dikkat et, yoksa kafanı kırarım." Etinin 1/3 yok olmuş olsa da. Rayburn düz zeminde bile ağır bir yüktü bizim için. O zamanlar hapishane hayatından yorulmuş, bitap düşmüştük. Onu dağın kalbindeki o uzun ve dik patikada taşımak, yalnızca içimizdeki umut ve neşenin bize verdiği güçle mümkündü. Çok yavaş ilerledik. Çok sayıda mola verdik. Sonunda güneş, uzaktaki dağların seviyesine inmişti. Ve zahmetli yolculuğumuz sona erdi. Ama emeğin ağırlığını hiç umursamadık. Çünkü onun yüzündeki o mutlu bakışı görüyorduk. O geniş güneş ışığı alanına bakarken, tatlı taze havayı hevesle içine çekerken, ruhunun içinde hafiflerken, yeniden güvende ve özgür olduğunu hissetti. Mağaranın ağzında ona bir yatak yaptık. Yumuşak çam dallarından, yakın ağaçlardan topladıklarımızdan. Kanepeyi öyle kalın ve dengeli yaptık ki kolayca üzerine uzanabilsin. Biliyorduk. Günler, hatta haftalar geçmesi gerekiyordu. Onu o engebeli dağ yamacından aşağı indirebilmek için yeterince güçlenene kadar. Ve eve doğru yolculuğumuz başlayabilsin diye. Neyse ki mağaranın hemen içinden küçük bir kaynak çıkıyordu. Berrak ve serin. Ve o dağ yamacında av bol çıktı. Yang hemen yiyecek aramaya çıktı, yarım düzine bıldırcın getirdi. Neredeyse tabancasıyla ateş edecek kadar yaklaşmıştı onlara. Bir cek tavşanı ise elleriyle yakaladı, neredeyse ayaklarının altından zıplayarak geçerken. Mükemmel bir akşam yemeği çıktı. Hepimiz için en tatmin edici olanı. Ve yedikten sonra, Rayburn'un gücü belirgin biçimde artmıştı. Sesinin tonu dolgunlaşmıştı. Yardımımız olmadan yatağında biraz hareket edebiliyordu. Bu, içimizde sıcak bir umut uyandırdı. Ölüm bu kadar yakın görünmüştü. Ama belki de onu uzaklaştırabilirdik. En büyük endişemiz şuydu, Fray Antonio'nun öldüğünü öğrenmesinin şokunu nasıl önleriz? Bu yüzden ona şimdilik masum bir yalan söyledik. Rahipin atları ve malzemeleri getirebileceği bir kasabayı aramaya gittiğini söyledik. Ve böylece şüphelerini bir süreliğine yatıştırdık. Yang kendi tarzında ona yürek katmaya çalıştı. "Bak yaşlı adam," dedi. "Sadece atlatman gerekiyor. Düşün bir. Cennete gittiğinde nasıl utanacaksın, pislik bir kızılderili seni öldürdü diye." Zavallı Steve Hollis'i rahatsız eden şey de buydu tam olarak. Durdu bir an. Sonra anlattı. "Steve'i hiç tanımadın değil mi Rayburn? Eski bir demiryolu işçisiydi. Eski kolonide 20 yıldan fazla çalışmıştı. Onu tanıdığımda Boston'dan Fall River'a buharlı gemi ekspresini koşturuyordu. O lanet eski yolun baş treni. Steve'in hattın yanında küçük bir evi vardı, Braintree'nin dışında.
İzin günü olduğunda numara 2'den Fall River'dan Braintree iner, buradan eve yürürdü pist boyunca. Kimse nasıl olduğunu asla bilemezdi. Steve tanıdığım en ayık adamdı. Hiçbir şey içmezdi. Ama bir gün, eve yürürken, numara 15, Boston'dan gelen yavaş yük arabası, onu alıp üstüne çalıştı. Ve işte son oldu Steve için. Onu öldürmemişti hemen, aşağı indim görmeye. Eski Steve'i dünyada tutunacak bir şey olduğunu düşünüyordum. Yatağında yatıyordu. Oraya vardığımda neredeyse gitmişti. Ama beni görünce biraz neşelendi, gözleri biraz canlandı. Elini sıktım, nasıl olduğunu sordum. Kötü, dedi. Sonra bir süre sessiz kaldı. Sonra, nefesini tuttu. Bir şey söylemek istiyordu. Üzerine eğildim. Ve fısıltıyla, inleyerek dedi. Sadece düşün Seth, yavaş bir yük arabasıydı. Beni rahatsız eden şey bu. En kötü yaralayan da bu. Umursamazdım, böyle şeyler olacak, gelmeli de. Ama 20 yıldan fazladır demiryolundayım. Ve o yavaş yük yüzünden yakıldım sanki. Sonra döndü. Bir homurtu. Ve öldü. Bu hikayeyi tam o an Rayburn'a söylemenin ne kadar doğru olduğundan emin değildim. Ama içerdiği ahlak, şüphesiz sağlamdı. Ve bir bakıma, onu güçlü biçimde etkilemek için hesaplanmıştı. İyileşmek, bir inanç meselesiydi.